Selamlar. Şu an saat gece 3. Şırnak Uludere'nin bir köyündeyim. Ana yol üzerindeyim şu an. Buradan Yüksekova'ya gideceğim. Oradan da artık kısmet olursa İran'a geçiş yapacağım. Çok ıssız ve buralarda kimse yok. Bir sokak lambasının altında ana yolun üzerinde otobüsün gelmesini bekleyeceğim. Tahminimce bir 15-20 dakikaya gelir. Sonra da gidiyorum. Sessiz konuşuyorum çünkü burada evler var ve uyanıp beni yadırgamalarını istemiyorum. Durumu. Çok fena bir rüzgar var. Yağmur da yağıyor. Sesi geliyordur diye düşünüyorum bu uğultunun. Yani bu şartlarda gidiyorum. Bakalım. Herkese günaydın. 3 saatlik bir yolculuğun ardından vardım şu an Yüksekova'ya. Buradan da Esenler'e sınır kapısına geçeceğim. Bakalım artık. Bizi nasıl bir yolculuk bekliyor ve nasıl olacak merak ediyorum. Yol boyunca gördüğüm manzaralar muhteşemdi. Gerçekten Yüksekova muhteşem bir yermiş. Cilo Dağları'nın yani yakınından demeyeyim de en azından onu görebilecek bir mesafeden geçtim. Onu çok kayda alamadım otobüs içerisinde. Ama muazzamdı yani. En yakın zamanda oraya da gitmeyi istiyorum. Yüksekova'daki Esenler'e sınır kapısından İran'a geçiş yaptım. Oradan da bir taksi vasıtasıyla Urmiye'ye geldim. Şu an Urmiye şehrindeyim. Tabii buraya geldiğimde falan internetim olmadığı için kart satın aldım. Ve açılmasını bekliyorum. 1 saat açılması gerekiyormuş. O yüzden çok da yönümü falan bilmeden boş boş dolanıyorum. Kahvaltı yapacak bir yer de arıyorum. Bu da İran'daki bir kanatlı hayvan pazarı diyeyim en azından mı? Çünkü burada kaz da var, ördek de, tavuk da, vergin de. Her şey var. Değişik. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe, Kurdi, Türki, Farsi, English. This is original. Original.
Oh. Orijinal. Oh. Evet, buradaki civcivler orijinal rengindeymiş. Sanki boyanmış gibi geliyordu ama renkleri orijinalmiş. Burada tavşanlar var. Değişik. Şimdi ben bu şehre 3 dille geldim. Yani İran'a. Bunlar Kürtçe, Türkçe ve İngilizce. Şu ana kadar Kürtçe ve Türkçe ile gayet güzel idare ediyorum. Ama arada işte yani İranlılar var. Farslar. Onlarda da işte şey oluyor mesela. İngilizce konuşmaya çalışıyorum. İngilizce bilmiyorlar. Ama sorun yok ya. Ben şeyin sıkıntısını çekiyorum ya. Burada doğru düzgün bir şey yenilebilecek bir restoran yok. Genelde köşe başı yerler falan oluyor da. Onların da hijyen konusunda bir endişem olduğu için çok yanaşmıyorum. Bakalım. Hattımın 1 saat içerisinde açılmasını bekliyorum. Yani internetim olmadığı için internetten de bakamıyorum. Eğer açılırsa düzgün bir yer bulup bir şeyler yemeyi düşünüyorum. Bakalım. Bu da İran'da bir halk otobüsü. Burada arabalar tahminimce ambargo yüzünden gereğinden fazla eskiler. Yeni araba yok gibi bir şey yani. Evet, şöyle bir kahvaltı yapıyoruz. Bu bir yumurta. Sahanda yumurtanın işte su kapalı hali diyebiliriz açıkçası. Deneyip bakacağız artık tadına. Noşacağım da. Burada en merkezi sayılan bir şey fakir denilen bir meydan. Söylediler de çok da anlayamadım. İnternetimde hala açılmadığı için maalesef araştıramıyorum. O yüzden sadece işte duyduğum kadarıyla söylüyorum. Bu meydan buranın en ünlü meydanı. Buranın çarşısı da buradan itibaren başlıyor. Şimdi isterseniz beraber gezip dolaşalım. Şimdi meydan bu. Öyle fışkiyeleri var ama çok da çalışmıyor. Birilerinin heykeli var. O da büyük ihtimalle buranın kahramanları denilebileceğimiz kişilerdir diye düşünüyorum. Bazı işte gölgeliğin altında serinlemeye çalışıyorlar. Bir şeyler yiyorlar. Buranın enişlik caddeleri buradan başlıyor. Burası komple 2 yaka boyunca tamamen böyle alışveriş için dükkanlarla dolu. Yemek için alanlarla dolu. Bir tanesinde kahvaltı yaptım. Orası Azeri bir iki arkadaşın işlettiği bir yer. Onlarla biraz da muhabbet ettik. Güzel oldu. Burası da çok eski bir kapalı çarşı diyebileceğimiz bir yer. Aslında oraya geçmeye çalışıyorum da ama trafik çok yoğun bir şekilde devam ediyor. En iyisi oraya geçip oradan başlatayım. Yoksa burada bir arabanın altında kalma tehlikem var. Uzun uğraşlar sonucu karşıya geçebildim. Burada işte İran'daki halk otobüslerinden bir tanesi. Çok eski ya. Burada genel olarak araçlar çok eski. Çok fazla yeni araç yok. Gördüğünüz gibi değişik markalar, modeller böyle buralarda var. Şuradan bir Ulu Çarşı'ya giriş yapmak istiyorum ama buradan giriş yok galiba. Şimdi dayılara sordum. Onlar da bilmiyor buranın ismini de. Ama işte internetten bulup yazacağım. O da açılırsa eğer internete. Biraz içeri girip dolaşalım. Evet, genelde tekstil üzerine yerler. Ve çok garipseniyorum. Sırf burada bu kamerayla çekim yaptığım için. Herkes değişik bakıyor. Umarım suç teşkil edecek bir şey değildir diye düşünüyorum. Hayır, çok YouTuber arkadaş var. Onlar çekiyorlardı. Onlarda da sorun yoksa bende de yoktur herhalde. Çoğunlukla çakma ürünler diyebilirim. Türkiye'den geliyor olması da muhtemel. Çünkü bir tanesiyle tanıştım. Adam Türkiye'den buraya çok kıyafet getirdiğini söyledi. Vardı askeri kıyafetler. Biraz kapalı çarşı vibe veriyor burası. Serin, sakin, güzel bir yer.
Çoğunlukla tekstil ürünleri var. Şu ileride de kuyumcu tarzı mücevher satan bir yerler var. Burada halıcılar var. Burada da Kürt kıyafetlerinin, fistan denilen Kürt kıyafetlerinin kumaşları var. Evet, burası da kapalı çarşı gibi galiba. Bölüm bölüm ayrılıyor. Bir kısım tekstil, bir kısım halı, bir kısım kuyumcular vesaire. Buradan dışarı doğru çıkayım. Çok fazla kalmanın bir anlamı yok. Genel olarak ne olduğunu gördük zaten. Çok fazla yadırganıyorum. Bu kadarını beklemiyordum. Yani bu kamerayla dolaştığım için herkes bana çok garip bakıyor. Umarım ters bir şey yapmıyorumdur. Burayı da göstereyim size. Bunlar işte bakırcılar. Çeşit çeşit var. Burada bir kategorilendirme falan durumu yok. Her an her şey olabiliyor. Burası da işte buraların en ünlü caddesi burası. Bizde nereye benziyor bilmiyorum ama işte bizim en ünlü caddelerimiz gibi. Burada döner çok fazla var. Her yerde dönerciler var. Ama genelde küçük dükkanlar şeklinde oluyor. Doğru düzgün restoranlar falan yok yani. Gidip bir şeyler yenilebilecek. Ama güzel. Bu da buradaki bir otel. Karşı tarafı güneş vurduğu için oraya geçmiyorum. Şimdilik bu taraftan yürüyeceğim ama şurada çok güzel ağaçlı bir yol daha var. Bu yolun devamı olarak. Orada karşıya geçerim. Orada da güzel yerler var. Biraz o tarafları da göstermek isterim. Tahmin ettiğimin aksine burada kadınlar çok daha fazla sosyal hayatın içerisinde. Hani o şeriat ülkesi çok kapalı vesaire durumunu çok fazla hissetmiyorum. Bir jeneratörü geçtikten sonra konuşuyorum. Kadınlar burada genelde başlarını böyle yarım kapatıyorlar. O şekilde dolaşıyorlar. Bir kısmı da tamamen çıkarıyor. Ama tabii boynunda bir başörtüsü var. O şekilde dolaşıyorlar. Yani açıkçası kadınların burada ikincil konumda olduğu bir durum görmedim. Çünkü çalışanlar da var. Gayet güzel. Ama mesela kime dokunsan, kimle konuşsan herkes İstanbul, Türkiye falan diye konuşuyor. Oraya gittiği yerleri falan anlatıyorlar. Bunlar İstanbul'a gittikleri zaman yani İstanbul'u görmüş olmak onlar için farklı bir şey olarak atfediyorlar. Ve o yüzden oradan geldiğimi öğrendikleri zaman direkt İstanbul'dan ve İstanbul'daki yaptıklarından, gezdiği yerlerden bahsediyorlar. Durum bu. Elektrik şu an yok galiba. Her yerde jeneratörler açık. Ses şu an çok kötü geliyordu diye tahmin ediyorum. Artık idare edersiniz. İran'da da bu kadar. Evet, şurada bir tane restoran var. Kötü falan var ama işte genelde yemekleri bizimkilere benziyor ya. Çok da farklı değil. Közlenmiş patates. İşte Urmiye'nin de en bilinen meşhur caddesi burası. Geriye kalan yerler buraya göre daha sönük yerler. Bana burası dışında da tavsiye ettikleri herhangi bir yer olmadı. Ama bilmiyor da olabilirler. Ya da ne bileyim benim ilgileneceğim şeylerle ilgilenmedikleri için de çok da akıllarına da gelmemiş olabilir. İnternetim açılınca bakacağım. Kilise vardı, güzel yerler vardı. Yani ben daha önce baktığımda, araştırdığımda. Onlar da buralara yakınsa görmek isterim. Değilse de artık bir şekilde bir tercih yapacağız. Buranın askerleri sakallı oluyor. Genelde banka binaları burada biraz dikkat çekiyor. Onlar güzel oluyor. Oteldir vesaire. Öbür türlü çok da dikkat çeken bir yapı yok. Şu an Urmiye'de benim dikkatimi çeken. Bir iki yer oldu. Bunların fotoğrafını çektim. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Böyle eski tip yerler. Binalar. Benim en çok endişe ettiğim şey buranın çok sıcak olması ve çünkü Türkiye'ye nazaran burası daha sıcak oluyor. İşte bu sıcakta nasıl gezilir vesaire bunları düşünüyordum. Ama şu an gayet güzel. Tabii ki uzun kol bir şeyler giyiyorum. O da yanmamak için açıkçası. Güneşte çok çabuk kararıyorum diyelim. O yüzden uzun kollu bir şeyler giyerek dolaşacağım. Buradan da artık karar verip ya Mahabat ya İsfahan ya da Şiraz. Bu yerlerden birine gitmeye çalışacağım bugün. Biraz daha dolaşalım sokaklarda. Şurası da bir alışveriş merkezi böyle. Ne satılıyor bilmiyorum içerisinde ama dıştan bakılınca genelde tekstil ve ev aksesuarı üzerine bir şeyler var. Mobilyalar var. Görünen kadarıyla. Onu söyleyebilirim.
Ama buradaki ağaçlar buraya çok farklı bir hava katmış. Gerçekten burayı serinleten bir etki yaratmış. Bu çok iyi. Esenleri sınır kapısından Urmiye'ye kadar gelince gerçekten arazilerde neredeyse teker yok bile diyebilirim. Üzülmüştüm tabii ki bu duruma ama buralarda böyle ağaçlı yerler görmek güzel. Galiba o da bir müddet sonra tükeniyor. Bu caddenin yavaş yavaş sonlarına doğru geldik. Genel olarak böyle yani. Evet arkadaşlar, şimdi Urmiye'deki Yameh Cami diyorlar buraya. Yani büyük cami anlamına geliyor. 13. yüzyılda İlhanlardan tarafından kalma yaklaşık 700-800 senelik bir cami. Ve hala ayakta. Urmiye'nin en meşhur yerlerinden biri, yapılarından bir tanesi. İçeri girip içeriden de bazı görüntüler almaya çalışacağım. Orijinali bu. Şu an bir restorasyon aşamasında derlenip toparlanıyor. Bu kısım galiba bitmiş bir kısım. Gördüğünüz gibi. Birilerine de göstereyim. Diğer kısım var. Burası da şu an restorasyon halinde yapılıyor. Şurada bir orta boşluk var. Bu ne için yapılmış bilmiyorum. Mimarisi, detayları cidden çok güzel. Böyle yakından bakmak istiyorum. Sıra dışı desenler. Şu yandaki bina büyük ihtimalle sonradan eklenmiş bir bina. O kurumsal bir yere benziyor. Bir devlet binası gibi kullanılıyor olabilir. Burası da bunun restorasyonlu hali. Çünkü yeni duruyor ve maketinde ki görüntüsünden çok da bir benzerliği yok. Yani çok farklı. Burası giriş kısmı. Şurada da büyük ihtimalle mermerden yapılma detaylar var. Çini var. En tepesinde güzel bir cami. Şöyle meydanda bir topun içerisinde bir çiçek silüeti var. Bir heykel. Güzel, anlamlı bir mesaj. İran'dan gelmesi de çok hoş. Urmiye'de değişik bir şekilde her yerde hava sıcakken bu çarşının içine girdiğinde hava bayağı serin. Yani bu klima falan vesaire bunun etkisi yok. Tamamen mimari yapısıyla ilgili. Güzel yani, çok farklı bir mimari. Yeni yapılarda bu durumlar yok maalesef. Az önceki adam selam verir gibi yapıp tabii Kürtçe konuşmaya çalışıyorum. O da neyce konuşuyor çok anlayamadım. Farsça konuşuyordu galiba da. Bazı kelimeler seçer gibi oldu ama seçemedim. Yani öyle bir selam verip bana oradan işte bu sattığı yiyeceklerden bir şey kilitlemeye çalışıyordu. Ben de çok da fazla muhatap olmayıp oradan ayrıldım. Yapacak bir şey yok. Yani selam verip borç çıkacaksak hiç vermeyiz, daha iyi. Gerek yok yani. Sınırdan bu tarafa kendisiyle geldiğim taksici uyardı. Burada beni dolandırmaya yönelik çok işlem olacağını söyledi. Gerçekten de öyle oldu. Sadece bir tane telefonuma standart bir VPN'in kurulumundan bile 150 tümen aldılar. İşte bizde de 75-80 TL'ye denk geliyor. Yapmamak gerekiyor. Ama işte yapıyorlar, yapacak bir şey yok. Klasik Orta Doğu adeti. Oluyor böyle şeyler. Şu an Urmiye'deki Meryem Ana Kilisesi'ne geldim. Burada girişte 20 tümen alınıyor. Yani 10 lira gibi bir şey. Ben verdim. Kilisenin büyük ihtimalle orijinali bu ama bu restore olmuş hali. Onun yasak. Şu binalar eklenmiş. Efendim? Nasıl? Onun yok. Mobile. Mobile. O mobile değil. O Bu da aynı. Fark etmiyor. mobile. Mobile, evet. Aynı şey. Kendisi bunun yasak olduğunu söyledi ama kullanılmıyor. Yapacak bir şey yok.
Şu duvarda da işlemeler var yine. Galiba Hristiyan geleneklerine ait. Klasik Meryem Ana figürleri, İsa figürleri vesaire. Böyle bir mimarisi var. Şöyle bir kulesi var. Bunlar yenilenmiş. İşlemden geçmiş yani böyle. Taşlar yeni gözüküyor. Vallahi sürekli arkamdan yasak olduğuna dair bir şeyler söyleniyor. Diğeri değil tartışıyor da. Ben mobil deyip geçtim. Ve giriyorum. Burası giriş kısmı. Şöyle dar bir alandan geçiliyor. Burası bir mezar. Yanılmıyorsam. Şu Rusça yazılan bir kelime. Rusça yazılan bir yazı. Çok anlamadım ama. Bu da başka bir mezar. Büyük ihtimalle buranın şeylerine ait. 1898'deki bir Rus psikoposu ait. Diğerleri de başka psikoposlara ait. Yani bu kilisenin rahipleri ve görevlileri adına yapılmış mezarlar. Burası da başka bir yer. Ayin alanı olabilir. Küçük. Burası kapalı. Yani bu ana kısım kapalı, sadece bu kısım açık. Giriş kapısı bu, bir yoklayalım bakalım. Açık. Girdim ve buranın yasak olduğunu söylediler. Burası bir ayin alanı. Kibar davrandılar gayet. Ve Türkçe de biliyorlar. Türkçe bilmesini neye bağlayabilirim bilmiyorum. Hristiyan Türkler mi var? Vardır belki. Ya da ne bileyim, belki de yani bir kültürel kaynaşmadan kaynaklı dili öğrenmiş olabilir. Vesaire vesaire. Daha birçok bir şeyler olabilir. O güzel. Buradaki insanlar çok dilli. Şurada bir Ahura Mazda figürü gördüm. Şu duvara falan işlenmiş. Hani geldim gezdim de yani çok da ekstra bir durum yok. Su bayağı soğuk. Muhteşem işte. Suyun böyle soğuk olması çok iyi. Biraz daha içeceğim. Vallahi harikaydı. Temiz bardak yok. Elimizle içtik de. Şurası da bir kütüphane bak. Saint Nerse Library. Böyle bir yer. Çok da fazla bir esprisi yok açıkçası. Gelmesek de olurdu yani. Ama yani tabii İran'da hala bir kilisenin varlığını sürdürüyor olması bile güzel bir şey. Her şeye rağmen önemli. Size şu motifleri de biraz göstereyim ya. Çeviriyorum hemen. Hangi dil bilmiyorum. Bir dile ait bir alfabe. Daha fazla oyalanmanın anlamı yok. Yavaştan gitmek lazım. Şimdi başka bir yer daha var. O da bir türbe. O da gezilmesi gereken yerler arasındaymış da. Şimdi bakayım. Onu da gideyim buraya kadar gelmişken. Çünkü buraya yakın. Sonrasında bakacağız artık yani hiç. Daha saat 2:30 yani. Daha vaktimiz var. Problem yok konuda. Şimdi 1 kilometre daha yol yürüyeceğim. Bu sefer Segonbat türbesine gideceğim. Bu türbede Selçuklular döneminden kalma bir türbeymiş. Orayı da gezdikten sonra bir yerde bir kahve içmeye çalışacağım. Eğer bulursam düzgün bir yer. Ama çok da fazla yok. Bu sokaklar diğerlerine nispeten daha düzgün duruyor.
Böyle köşe yerleri seviyorum. Çiçeği bir vloggerım. O yüzden çok da rahat konuşamıyorum. Artık idare edin. Bunun zamanla daha iyi gelişirim. Daha iyi şeyler yaparım ama şimdilik böyle. Tutukluluk yapıyorum bazen. Yani karşımda biri olsa aslında daha rahat konuşurum ama işte olmadığı için böyle ilerliyor. İdare edin. Zamanla daha iyi olmasını ümit ediyorum. Kahveci arıyordum. Bak şurada bir kahveci var. Dönüşte buraya girebilirim aslında. Yani burası herhalde şehrin yavaş yavaş dışı oluyor. Karşıda ve var ve o tepenin üzerinde herhangi bir ev vesaire yok. Burası işte şehrin galiba dış çeperi gibi bir şey. Bu bazı gezgin çocuklar var. Geliyorlar buralarda çadırlarıyla beraber. Ceplerinde 5 kuruş para yok. Ayakta kalıyorlar buralarda. Helal olsun. Bu Selçuklular döneminden kalma anıt mezara geldik. Öyle bir şekli var. Burada camlar içerisinde korunan o dönemlerden kalma taşlar var herhalde. Orijinal metinler vesaire. Her zamanki gibi yine giriş bulamadık. Ben biraz dolanayım bakalım bulabilecek miyim? Şimdi Cem bakayım kapalı olsa Cem diyeyim. Kapalı yok açma boş ver. Kapalı ama istersen şey değil. Ya şey yapmayalım yok. Yo. Bağlı değil. Kapalı. Evet kapalı olduğu için giriş yapamıyoruz ancak dışarıdan böyle birkaç kare. Abi. Buradaki anıt mezarı dıştan çektik. Çekmek zorunda kaldım daha doğrusu. Çünkü dışarıdan kapalı. Buradaki bazı gençlerle tanıştım. Onlar dediler işte biz girelim içeri falan vesaire. Yabancı memleket şimdi yanlış ters bir şey yapmayalım falan. Bize zarar verecek. O yüzden çok da risk almadım. Girmedim. Dışarıdan böyle birkaç bir şey çektim ve gidiyorum. Son bir kez size de göstereyim. Hoş duruyor ama. Güzel. Galiba bugünün sonuna geldik. Şimdi yavaştan otogara doğru gidip oradan da Mahaba'da. Belki Mahaba'da gitmem de başka bir yere gidelim. Artık o zamanki moduma bağlı. Biraz da gezmek böyle keyifli oluyor. Spontane hareket etmek. En azından benim için öyle. Böyle yollar, sokaklar. Cidden çok sıcak. Bayağı sıcak. Maalesef burada herkes tarafından kazıklanıyoruz. Yabancı olduğumu anladıkları anında fiyat yükseltmeye başlıyorlar. Türkiye'ye göre uygun olduğu için bir şey de diyemiyorum, alıyorum. Yapacak bir şey yok. Garip bir enerji içeceği. Neyse onu boş verelim de karşıda güzel bir park var, oraya geçeceğim. Burada da Allah'a emanetiz. Her an başıma bir şey gelebilir. Araçlar durmuyor. Ben ani hareketler yapıyorum. Şu park güzel. Şunun içerisinden biraz yürüyelim. Hatta şurada biraz oturalım. Güzel olur. İşte insan böyle sıcaklarda ağacın kıymetini anlıyor gerçekten. Bu tür hiçbir şeyin farkında değiliz. Abiler uyuyor burada. Ben de boş bir bank bakıyorum. Bunlar hazır kurulmuş şurada. Orada yatıyorlar. Neyse bakalım bir bank bulursam ben de oturacağım biraz. En kötü çimlere oturma olacak. Her zaman yaptığımız şey. Moda sahil tayfa. Bilenler biliyor.